Merhabalar, ben Yeşim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size önümdeki bu güzel örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örnek ajurlu baklavalardan oluşuyor. Bu baklavaların iç kısımlarında sağa ve sola doğru döngü yapan burgularımız mevcut. Örneğin ön yüzünde düz örgü, arka yüzünde ise tamamen ters örgü kullanıyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yapılmıyor. Ön yüzde ise ajurlar ve kesmeler, artırmalar mevcut ve burgu yapıyoruz. Hoş bir örnek, güzel bir örnek, kolay sayılabilecek bir örnek. Şöyle kaldırarak da göstereyim. Özellikle birçok yerde kullanılabilir. Bluzlerde, hırkalarda ve bebek battaniyelerine de çok yakışacağını düşünüyorum bu örneğin. Çok farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Bütünde örneği uygulayabilir ya da parçalı olarak her bir baklava dilimini tek tek de kullanabilirsiniz. Sıralı ya da enlemesine. Artık bu size kalmış bir şey. Örnek 12 ilmek ve 12 ilmeğin katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Yukarıya doğru 20 sırada tamamlanıyor. Her 20 sırada birinci sıradan tekrar örneğin kurulumuna başlıyoruz. Zaten ilerledikçe o kendini gösteriyor ve rahatça örneğe devam ediyorsunuz. Bir şekilde takip etmenize gerek kalmıyor. Burada pamuklu bir iplik kullandım. 3,5 numara şiş kullandım. Şimdi beraber yapacağımız örnekte de yünlü bir iplik, akrilik bir iplik ve 3,5 numara şiş kullanacağım. Bir sıra haroşa ördüm altta bir taban oluşturması için. Örneğin ön yüzündeyim örgümün. Birinci sırada 5 ilmek düz örerek örgüme başlıyorum. 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği sağa yatırıyorum. Sağa yatırarak ikisini beraber örerek kesiyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane daha artırıyorum. Bu artık bizim tekrarımızın başladığı nokta oluyor. Buraya kadar yarım baklava dilimi yaptık. Bundan sonra bütün baklava dilimine geçiyoruz. Biz şuradayız. Şimdi buradan buraya kadar olan kısmı yapacağız ve bundan sonrası bu kısmın tekrarı olmuş olacak. Baştaki 5 ilmek hariç. Şuradan itibaren. Bir kere daha doladım. Artırmamı yaptım. Benim ilmeklerim bu şekilde sağdan ördüğüm için bu şekilde duruyor. Ben kesme işlemini burada ilmeklerimi ters çevirerek sola yatıracağım için ters çevirmem gerekiyor. Bu şekilde örenlerin çevirmesine gerek yok. Onlar bu tarafta ilmeklerini sağa örülecek şekilde çevirmeleri gerekir. Sola doğru 2 ilmeği beraber örerek kesiyorum. Ve 7 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek düz ördükten sonra dediğim yere geliyoruz. İkinci örneğe başlamış oluyoruz. İkinci kez başlıyoruz. 2 ilmeği sağdan alarak beraber sağa doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Sola doğru kesme işlemi yapacağım için ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Değiştirdiğim 2 ilmeğin yönünü değiştirdiğim 2 ilmeği arka taraftan düz beraber sola doğru yatırarak kesiyorum. Tekrar 7 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde 2 ilmek sağa doğru beraber kestik. Bir artırdık. Ortada bir ilmeği düz ördük. Tekrar bir artırdık ve sola doğru kesim yaptıktan sonra 5 ilmeğimiz kalması gerekiyor. Aynı başlangıçta olduğu gibi.
Başlangıç ve bitiş ilmeklerinin sayılarının hep aynı olması gerekir. Bu 5 ilmeği de örerek birinci sıramı tamamlıyorum. İkinci sıra arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüze geldiğimde kenarda 4 ilmek düz örerek örgüme başlıyorum. 2 3 4 ilmek örüyorum. Çünkü buradaki verev çizgim yana doğru gidiyor ve bu da demek oluyor ki bu taraftaki ilmeklerim azalıyor. 2 ilmeği sağ taraftan beraber örerek alıyorum. Bir artırıyorum. Artık ortada 3 ilmeğim var. 1 değil, 3 ilmeğim var. Ajurlarımızı bu tarafta bırakmış oluyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek daha artırıyorum ve sola doğru kesiyorum. Burada da 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi 5 ilmeğimiz kaldı. 2 3 4 ve 5. 5 ilmeği yaptıktan sonra, ördükten sonra 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir artırıyorum. 3 örüyorum. Tekrar bir artırıp sola doğru keseceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda da baştaki gibi 4 ilmeğimiz kalacak. 4 ilmeği ördükten sonra arka yüzde devam edeceğiz. 5. sıra ön yüze geldim. Sanırım buraya kadar anlaşılmıştır. Bir taraf azalırken bir taraf çoğalıyor. Şurada daha net görebiliriz. Bakın burası azalıyor, burası çoğalıyor. Buradan kesiyoruz, bu tarafta artırıyoruz. Evet, 5. sıra ön yüze geldiğimde 3 ilmek düzle başlıyorum. 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği beraber sağa doğru yatırdım. Bir artırdım ve aradaki ilmeklerim 5 ilmek olması lazım. Sıra sonuna kadar ördüm. 5 ilmek. Bir artırdım. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek beraber kestim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Zaten dediğim gibi örgüde artık sayılara dahi gerek yok. Şu şekilde görüyorsunuz nerede kesme işlemi yapıp nerede artırma işlemini yapacağınızı. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda sıra başındaki gibi 3 ilmeğimizin kalması gerekiyor. Arka sırada tamamen ters örüyoruz. 7. sıra ön yüzdeyim. Burada ilk 2 ilmeği örerek alıyorum. 2 ilmeği zaten görünüyor. Sağa yatırarak beraber kesiyorum. Bir artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek örüyorum. Bu iç kısımda 7 ilmeğimizin olması lazım. Bir artırıyorum. Bir ilmeğin öndeki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru beraber kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Burada da artık bir ilmeğimiz kaldı. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum beraber. Kapanmak üzere. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka yüzde de herhangi bir şey yapmadan ters örüyorum. Bu geniş olanların içerisinde 7, dar olanların içerisinde birer ilmek olması gerekiyor. Evet, 9. sıra ön yüze geldiğimde artık bu baklavalarımı kapatıyorum ve burada burgu işlemlerimi yapmaya başlıyorum. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Birinci ilmeği alıyorum.
Diğer 2 ilmeği son kez bu tarafa doğru beraber örerek sağa doğru yatırıyorum. Artık kapanmış oluyorlar. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum. Burada hem kapatma işlemlerini hem de burgularımızı yapacağız. Burgularımızı 7 ilmek üzerinde yapacağız. Ajurların üzerine gelen birer ilmeği bu tarafta bırakarak ortada kalan şu 7 ilmeği birbirinin üzerinden geçirerek burguyu oluşturmuş olacağız. 4 ilmeğimiz arka tarafta, 3 ilmeğimiz önden şu burguyu oluşturacak. Bunun için bir aparata ihtiyacımız var. Ben aparat normalde kullanmadığım için elimdeki bir çorap şişiyle yapacağım. Bu tür aparatlar tuhafiyelerde, yün satılan yerlerde bulunuyor. Oralardan temin edebilirsiniz. Ya da evde bu işi görebilecek çuvaldız iğnesi gibi büyük ya da o tarz bir şeyle de yapabilirsiniz. Şimdi 2 ilmeğimi ben şişime aldım. İlmeklerimizin yönünü değiştirmiyoruz. Buradan girerek 3 ilmeği bu aparatıma alıyorum ve 4 ilmeği aparatıma alıyorum. Bu 4 ilmek arkada kalacak. Biz şimdi buradaki burgumuzu, bu 3 ilmeğimizi sağ tarafa doğru geçireceğiz. Onun için bu 4 ilmeğin arkada kalması gerekiyor. 4 ilmeğimi arkaya bıraktıktan sonra burada kalan bu 3 ilmeği normal örmeye devam ediyorum. Merak etmeyin, herhangi bir genişleme, herhangi bir şey olmaz. Örgü kendi şeklini alır sonra. 3 ilmeğimi ördükten sonra bu aparatımdaki 4 ilmeği devamında örüyorum. Örerek sağ şişime geçiriyorum. Düz örüyorum tabi bu arada. 2 3 ve 4 aparatımı çıkartıyorum. Tekrar normal şişimdeki örgüme dönüyorum ve kenardaki bir ilmeği örüyorum. Bir artırıyorum. Buradaki artık bu tepeyi kapatacağız. Tek ilmeği örmeden şişime alıyorum. Yönünü değiştirerek diğer 2 ilmeği sağa doğru beraber keserek alıyorum. Daha önce örmeden aldığım ilmeği bu kestiğim 2 ilmeğin üzerinden geçirerek burayı kapatmış oluyorum şu şekilde. Tekrar bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Sonraki 7 ilmeği bir önceki burguda yaptığım gibi 4 ilmeği yönlerini değiştirmeden içeriden girerek aparatıma aktarıyorum ve bunu arkaya alıyorum. İlmeklerin çıkmaması için dikkatli olun. Sonrasında bu 3 ilmeği beraber örerek, ayrı tek tek örerek sağ şişime alıyorum. Daha sonra aparattaki 4 ilmeği öreceğim. 1 2 3 4 aparatımı kaldırıyorum ve bir düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum. Bir ilmeğin yönünü değiştirerek sağ şişime geçiriyorum. Buradaki 2 ilmeği sağa yatacak şekilde beraber örerek kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği bu yeni oluşturduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve buradaki üçgenim kapatmış oluyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum son kez. Tekrar aparatımı alıyorum ve buradaki 4 ilmeği aparatıma geçiriyorum. Arka tarafa alıyorum. Ve ön taraftan
Bakın bu arkada kalacak. Ön taraftan şişimdeki 3 ilmek örüyorum. 3 ilmeği örüyorum. 2 3. Bu ilmek burada kalacak. 3 ilmek öreceğiz. 7 ilmek üzerine burgumuzu kurmuştuk. Sonra aparattaki diğer 4 ilmeği örerek sağ şişime aktarmış oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bir artırıyoruz ve buradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sola doğru sadece 2 ilmeği beraber keserek alıyoruz ve bir düz olarak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Böylece burgularımız oldu ve buradaki üçgenimiz kapanmış oldu. Yarım baklavamız kapanmış oldu. Arka sırada tamamen ters örüyoruz. Evet, 11. sıra ön yüzdeyim. Burgularımı yaptım. Bir baklava dilimim burada kapandı. Bir diğeri de tamamen açıldı. Şimdi bu sıradan itibaren bu açılmış olan burgulu baklavamızı kapatacağız. Kapanmış olanın üzerinden yeni bir baklava dilimi açacağız. Bundan artık aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Bir artırma yapıyorum. Sonra buradaki 2 ilmeği düz beraber kesiyorum. Pardon. İlmeklerin yönünü değiştirerek arkadan kesiyorum. Yani buradaki baklavamı artık kapatmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 buradaki 8 ve 9. ilmekleri sağa doğru beraber örerek kesiyorum ve bir artırıyorum. Ortadaki tek ilmeğimi beraber örerek alıyorum. Tekrar bir artırıyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek beraber sola doğru yatırıyorum. Yeniden 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördükten sonra buradaki 2 ilmeği yönlerini değiştirmedim, ben değişmiş, ters almışım. 2 ilmeği beraber örerek sağa yatırıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir ilmeği doladıktan sonra bir ilmek örüyorum ve bir doluyorum. Tekrar 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. Bütün sıra boyunca aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Burayı kapatıyoruz. Burada yenisini açıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bir artırıyoruz ve artık burada bir kesme işlemi yapmıyoruz. 2 ilmeği sıra başındaki gibi düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzü ters örüyoruz. Evet, 13. sıra ön yüzdeyim. Bakın artık bu tarafa doğru ilmeklerimiz meyilleniyor ve bunu görebiliyoruz yönlerini. Başta 2 ilmeğimiz vardı. Şimdi 3 ilmeğimiz oldu. Bu tarafta artış oluyor şu anda. Burada kesme yapmıyoruz artık. Buraya gelince 2 ilmeğin yönünü değiştirerek kesiyorum. Aradaki ilmekleri 5 ilmek olacak. 2 3 4 ve 5 ilmeği düz örüyorum. Görüyorsunuz.
Bu 2 ilmeği beraber örerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırıyorum ve burada artık 3 ilmeğim var. O 3 ilmeği düz örerek alıyorum. Bir daha artırıyorum. Tekrar en baştaki gibi 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Beraber örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra yine örgümde görüyorum. Bu 2 ilmeği beraber örerek kesiyorum. Sağa doğru kesiyorum. 1 artırıyorum. 3 örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda sıra başındaki gibi 3 düz ilmekle sıramı bitiriyorum. Evet, ön yüze geldiğimizde artık daha da belirgin. Bakın buradan ve buradan yollarımız belli. Nerede keseceğimiz belli. Nerede artıracağımız belli. Oldukça kolay. Örgüyü takip ederek de ne yapmamız gerektiğini görebiliyoruz. 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. Şimdi arada sadece 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmek düz örüyorum ve diğer 2 ilmeği sağa doğru beraber örerek kesiyorum. Bir artırıyorum ve aradaki ilmekleri 2 3 4 5 ilmeği beraber 5 ilmeği örüyorum ve bir artırıyorum. Aynı işlemleri sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, 17. sıraya geldik. Neredeyse bitmek üzere. Kenardaki ilmeklerimizin sayısı artmaya devam ediyor. 1 2 3 4 ve 5. Bir artırıyorum. 2 ilmeği sola doğru beraber kesiyorum. Bir örüyorum. 2 ilmeği beraber sağa doğru keserek alıyorum. Tekrar bir artırıyorum ve aradaki ilmekleri 1 2 3 4 5 6 7 bu 2 kesmeyi öbür taraf 7 bir artırıyorum, bir ilmeklerin yönünü değiştiriyorum, beraber örerek kesiyorum, bir düz örüyorum, 2 beraber kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet 19. sıra ön yüze geldik. Artık buradaki ajurlarımızı da tamamladık. Bu sıradaki burgularımızı yapacağız. Bunun için önce kenardaki ilmeklerimizi örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ilmeğim var kenarda. 6 düz ilmek ördüm. Bir artırıyorum. Şimdi burayı kapatacağız. Aynı bir önceki kapatmada yaptığımız gibi bir ilmeğin yönünü değiştirerek alıyorum. Diğer 2 ilmeği beraber örüyorum. Sağa doğru. Buradaki yönünü değiştirdiğim ilmeği, örmeden aldığım ilmeği onların üzerine geçiriyorum. Tekrar bir artırıyorum. Bir örüyorum. Aradaki 7 ilmeği gene aparatımızı kullanarak yönlerini değiştireceğiz. Şimdi baştaki 3 ilmeği aparatıma alıyorum. Bu sefer aparatımı sadece 3 ilmek geçirip ön tarafa alıyorum. Çünkü
bir önceki burgumuz bu taraftandı. Şimdi tam tersinden bir burgu oluşturacağız. Bu yüzden aparatım ön tarafta kalacak. 3 ilmeği aparatıma geçirdikten sonra buradan 4 ilmek öreceğim. Arkadaki 4 ilmeği. 2 3 ve 4. 4 ilmeği ördükten sonra bu aparatımdaki 3 ilmeği öreceğim. 1 2 ve 3. Ördükten sonra kenarda kalan bir ilmeğimi daha örüyorum ve burgumu oluşturmuş oluyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek örmeden yönünü değiştirerek şişimi alıyorum. 2 ilmeği sağa doğru beraber kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir artırıyorum. Bir örüyorum. Tekrar burgumu oluşturacağım. Bunun için önce 3 ilmeği aparatıma geçiriyorum. Arkadan 4 ilmeği örüyorum. 1 2 3 ve 4. Burada benim gibi böyle bir şey kullanırsanız, uzun bir şey ve bu sıkıntı yaratacak olursa buradaki ilmekleri tekrar şişimize alarak bu şekilde de örebiliriz. 2 ve 3. Merak etmeyin, ilmeklerin çekilmesi, sıkışması örgüyü bozmaz. Onlar yerine otururlar. Tekrar bir artırıyorum ve bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde bir artırıyorum ve 1 2 3 4 5 6 düz ilmek örüyorum. Arka sırayı da öreyim. Ön tarafta tekrar bakalım beraber. Evet, ben 20. sırayı da tamamladım. 21. sıra ön yüzdeyim. Buraya kadar dediğim gibi 20 sıra da buraya, bu noktaya ulaşmış oluyoruz. Birinci döngümüzü ve ikinci döngümüzü yapmış oluyoruz. 20. sıradan itibaren tekrar birinci sırada yaptıklarımızın aynısını bir sonraki 20'ye kadar devam ettireceğiz. Gördüğünüz gibi bu akrilikte de çok hoş durdu, güzel durdu. Hoş bir havası var. Evet, umarım anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın.